Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bebe yünüm var. Bununla güzel bir model başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Hep birlikte başlayalım. Evet, şöyle birkaç sıra lastik hazırladım ilmeklerimi çıkardıktan sonra. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları olması gerekiyor. Yani çift sayıda olacak. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı çift sayıda başlayıp modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Model 6 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Şöyle yakın göstereyim size. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki iki ilmeğin ikisini bir aldım, düz ördüm, sola doğru kestim. Çıkardığım ilmeği tekrar bakın sol şişime aldım ve bunu da yine düz ördüm. İki ilmeği önce sola doğru düz örerek keselim. Çıkardığımız tek ilmeği tekrar düz örelim. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Önce iki ilmeği keselim, tek ilmeğe düşürelim. Çıkardığımız tek ilmeği de tekrar düz örelim. Son iki ilmekli de yine ikisini bir aldım, düz örerek kestim. Çıkardığım ilmeği de tekrar düz ördüm ve kenar ilmeğini de düz örerek üçüncü sıramızı tamamladık. Bakın birer tane ilmeklerimiz eksildi. Şimdi bunu dördüncü sırada tamamlayacağız. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın buradaki şu ilmeği alarak ters örüyorum. Bu ilmeği ters ördüm. Bunu düz. Hayır, burada bunu da düz örüyordum, pardon. Bütün ilmekleri düz örüyorum ama birer tane aradan çıkartarak bakın. Düz ördüm. Bir sonrakini yine düz ördüm. Aradan bir ilmek aldım. Bunu düz ördüm. Ve sıradakini yine düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Kesmiştik ön yüzünde, arka yüzünde tekrar ilmek sayımızı eşitleyeceğiz. Aralardan ilmek alarak bakın. Dördüncü sıramızı da tamamlayalım. Son ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu ilmeğimi düz ördüm. Şu aradan çıkarttığım ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Tersler şu aradan çıkarttığımız ilmekler olacak. Bir ilmek düz, bir ilmek ters.
5. sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Evet, sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Şöyle tabi ilerledikçe kendini gösterecek güzel modellerden şöyle kabartmalı kabartmalı. Bir kez daha kuralım hemen modelimizi. Modelin birinci sıra ön yüzündeydim. Şurada yaptığımız işlemin aynısını yaparak modelimizi tekrar kurmaya başlıyoruz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Model oldukça kolay. Bunu yani örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Evet. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. İlmeklerimin tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Evet, sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki iki ilmeğimin ikisini bir aldım. Düz örerek sola doğru kestim. Tekrar şişime taktım. Bu çıkardığım ilmeği tekrar düz ördüm. İki ilmeğimi aldım. Şöyle sola doğru düz örerek kestim ve çıkardığım ilmeği tekrar düz ördüm. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. İlmeklerimiz birer tane eksiliyor burada. Yarıya düşüyor yani ilmek sayımız. Arka yüzüne geçince tekrar artırma yaparak ilmek sayımızı artıracağız. Evet, ilmeklerimin tamamını 2 alarak kestim. Çıkardığım ilmeği de tekrar düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın şöyle bir boşluğum var. Buradaki ilmeği şöyle aldım, düz ördüm. Bakın. Bir sonrakini de düz ördüm. Bu ilmekten sonra yine arada ilmek öreceğim. Buralarda artırma yapıyoruz. Zaten belli bakın şöyle açıklık var. Oradan tekrar ilmeğimizi düz örüyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Buradan düz ördüm. Şişimdeki ilmeğimi düz ördüm. Aradaki ilmeği düz ördüm. Şişimdeki ilmeğimi düz örerek devam ediyorum. Önce bir ön boşluktan ilmek örerek başlamıştım sırama. Buna dikkat edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Burada ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğimi bakın şöyle bunu düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şu aradan aldığım ilmek ters.
Yani bir düz, bir ters. Tersler şu aradan aldığımız ilmeğe denk gelecek. Kaydırma yapmayalım. 5. sıramızı da bir ters, bir düz örerek devam ediyoruz. Evet. 6. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, 6. sırayı da ters örerek sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Model hep böyle devam edecek. Bunu şöyle birkaç sıra haroşa lastik üzerine başlamıştım. Burada da hazır lastik uyguladım. Şöyle göstereyim. Model lastik istiyor ama istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bakın gayet güzel. Şöyle kabartmalı, gösterişli bir model. Arka yüzü de şöyle. Yakadan başlama örgülerinizi de kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter hepsinde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Evet. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanılabilir bu model. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.